Ekonomide sıkça duyduğumuz ama tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir kavram dolarizasyon. Peki bu terim ne anlama geliyor? Dolarizasyon, bir ülkenin vatandaşlarının kendi para birimi yerine Amerikan doları gibi yabancı bir parayı kullanmaya başlamasıdır. Bu kullanım günlük alışverişlerinde olabilir, işte tasarruflarında ya da sözleşmelerinde olabilir. Burada sadece dolar olarak algılamamamız gerekiyor. İşte euro olur, sterlin olur, frank olur fark etmez. Yani kendi ülkenin kendi para birimini kullanmamasıdır aslında. Dolarizasyon 3 şekilde gerçekleşir. Bunlar birincisi resmi yani tam dolarizasyon. Bu da ülkenin tamamen kendi birimini bırakıp artık farklı bir para birimini kabul etmesidir. Mesela Ekvator'da Amerikan doları kullanılması gibi. Yarı dolarizasyon yabancı para birimi yaygın şekilde kullanılır ama yerli para hala yürürlüktedir. Ve üçüncü dolarizasyon çeşitimizde finansal dolarizasyonlar, insanlar tasarruflarını yabancı para birimiyle yapar. Borçlar ve dövizler yine yabancı para biriminden yani döviz cinsinden olur. Bizdeki dolarizasyon bence bu finansal dolarizasyon tarzında. Hani günlük alışverişimizde dolarla yapmıyoruz ya da farklı para birimiyle yapmıyoruz. Ama tasarruflarımızı işte altına, dolara vesaire bu şekilde yapıyoruz genelde. Yastık altı altın çok fazla var biliyorsunuz. Birine borç verirken özellikle uzun vadeli borç veriyorsak genelde altına ya da işte dolara baz alarak veriyoruz. Çünkü verdiğimiz parayı geri alırken paramızın pul olmasını istemiyoruz. Bu örnekte baktığımızda Türkiye'deki dolarizasyonda finansal dolarizasyona çok benziyor. Peki insanlar neden kendi paralarını bırakıp doları tercih ediyor? Cevap çok basit. Burada güvensizlik var. Çünkü eğer bir ülkede enflasyon çok yüksekse, para birimi sürekli değer kaybediyorsa insanlar paraların değer kaybını korumak için dolara ya da işte başka bir para birimine ya da bir işte kıymetli madene yönlendiriyor. Ayrıca döviz kurundaki oynaklık, ekonomik belirsizlik, politikadaki istikrarsızlık gibi sebepler de dolarizasyona zemin hazırlıyor. İşte Türkiye'de finansal dolarizasyon oldukça yaygın. Özellikle de yüksek enflasyon dönemlerinde insanlar döviz mevduat tutmaya yöneliyor. Son yıllarda Türk lirasındaki değer kaybı vatandaşların dövizi tasarruf etmeye itiyor. Bankalarındaki mevduatın %40'tan daha fazlası döviz cinsinden. Bu da ekonomik yönetimi zorlaştırıyor. Bu nedenle de işte bunu kırmak için yüksek faiz politikası uygulanarak işte kuru aşağıya çekme gibi bir çaba içerisine giriliyor. Bu da Türk lirasına talebi artırmaya çalışılıyor. Dolarizasyonun olumsuz etkileri nedir? Şunlardır arkadaşlar. Merkez Bankası para politikası yapamaz hale gelir. Kur şokları ekonomi üzerinde büyük dalgalanmalara sebep olur. İşte yerli para birimine olan güven daha da zayıflar. Bu da yine dolarizasyonu daha da tetikler. Yani bir kısır döngü içine girer. Ancak bazı ülkelerde dolarizasyon kısa vadeli istikrar sağlayabilir ama uzun vadede ciddi yapısal sorunlara yol açar. Sonuç olarak dolarizasyon bir semptomdur yani bir sonuçtur. Neden değildir. Temel sorun yerli para birimine duyulan güvensizliktir. Ekonomik istikrar sağlandığında insanlar dövize yönelmez. Hani paran zaten değer kaybetmiyorsa niye dövize yönelirsin? İşte bu yüzden de dolarizasyonu tersine çevirmek mümkün mü? Düşünürsek elbette mümkün ama önce yerli para biriminde bir istikrar kazanması gerekiyor, güven vermesi gerekiyor. Bunun için enflasyonun düşmesi gerekiyor, ekonomik güven yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü unutmayın ki sağlam para, sağlam ekonomi demektir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir fikriniz varsa, farklı fikriniz ya da bir sorunuz varsa mutlaka yorumlara belirtin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yine ekonomi terimlerini sade ve anlaşılır şekilde size anlatmaya devam edeceğim. Mutlaka bildirimlerinizi açın arkadaşlar. İyi günler.